8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Ümit Akkoyunlu'nun görüntüleri var. Hep birlikte izliyoruz. Ben Profesör Doktor Ümit Akkoyunlu, ortopedi uzmanıyım. Ortopedi ve travmatoloji denmesinin sebepleri var. Çünkü travma dediğimiz zorlamalarla kalça kırıkları, eklem kırıkları olduğu için konumuz olan bu eklemlerin yeniden nasıl fonksiyon kazanmasını sağlamaktır. Çünkü eklemin bozulması birçok sebepten dolayı olmaktadır. Başlıcası önüne geçemeyeceğimiz yaşlanmadır. Yaş ilerledikçe hareketli eklemler, özellikle çok hareketli eklemler ve yük taşıyan eklemler daha çabuk aşınır. Bu aşınma insanın doğasında var. Çünkü yaşlanıyoruz, saçımız ağrıyor, yüzümüz kırışıyor. Eklemlerin kıkırdağı da ısınır, bozulur, parçalanır ve halk arasında kireçlenme bizim her ekleme verdiğimiz bir adı var. İşte gonartroz, koksartroz gibi isimlerle isimlendiririz. Asıl mesele nedir? Belli bir yaştan sonra eklem fonksiyonunu kaybeder. Bu fonksiyon kaybını iki şekilde hasta anlar. Bir tanesi ağrı, onu şikayet eder. Ağrıyla başlar. Bu ağrının çeşitli tipleri var. Onu herkes daha iyi bilir. Hatta ben talebelerime derim ki hastayı dinleyin. Ne kadar ağrısı var. O onu çekiyor çünkü biliyor. Hasta daima doğruyu söyler. İşte gece ağrısı, gündüz ağrısı var mı? Yürümeyle artıyor mu? İstirahatte de var mı? Gibi bir takım ipuçları siz verirseniz hasta onun doğru cevabını verir. Dolayısıyla bu eklemler bozulmaya başlayınca tedavi kısmı başlıyor. Tedavi kısmında çok yaygın olan bir takım tedaviler var. Mesela kök hücresi. Kök hücresi dediğimiz zaman çok geniş bir alanı açmış oluyoruz. Maalesef çok yanlış alanlarda kullanılıyor. Dolayısıyla onun ayrı bir seansta ne olduğunu anlatmak daha iyi olur. Çünkü kök hücresi belli bir yaştan sonra hiç kimseye yaramaz. Neden? Çünkü kök hücresi dediğimiz zaman insanın kendisinin ana hücresi dediğimiz hücrenin alınarak ona bir zemin hazırlayarak istediğimiz şekle girmesini sağlamaktır. Ama o zemini ne kadar hazırlarsanız hazırlayın, bütün dünyada bilinen bir gerçek var. Kıkırdak dokusu ile beyin dokusu asla yenilenmez. Dolayısıyla biz tedavide hastanın durumuna göre eklem tedavi ağrıları gidermek, hareketi kazanmak için kalça protezi, diz protezi en yaygın protezler kullanırız. Bu protezlerin de çeşitli tipleri var. Hastaya göre değişiyor. Şöyle bir özetleyeyim. Efendim benim çok genç bu protez olmaz bana demek yanlıştır. Çünkü ona doktor karar vermeli. Izdırap dereceniz yaşla doğru orantılı değil. Bir de çok ızdırap çektiniz, 30 yıl sonra ameliyat oldunuz diyelim. 31 yaşında hakkın rahmetine kavuştunuz. O zaman bütün ömrünüz kalitesiz, ağırlı ve aksayarak geçer. Tedavi kısmında cerrahi tedaviler ön plandadır. Çünkü bir eklem ne kadar bozulursa o kadar ızdırap çekiyor hasta. Hareket kısıtlığı şu dereceye kadar çömelemez, oturamaz, namaz kılamıyor. Dolayısıyla medikal tedaviler yani cerrahi olmayan tedaviler burada başlıca fizik tedavi ve eklem içi enjeksiyonları var. Bunlar geçici tedavilerdir. Radikal tedaviler eklem protezleridir. Yani eklemin yerine suni eklem takmaktır. Onun da iyi bir tecrübeli doktor tarafından dizayn edilmesi lazım. Ona göre uygulanması lazım. Her protez herkese aynı şekilde fayda vermez. Bu bir. Protezlerin maalesef taklitleri var. Ondan sakınmak lazım. Dolayısıyla orijinaline bakmak lazım. Dolayısıyla hastayı tedavi ettiğimiz zaman biz şuna bakarız. Bir, hastanın genel sağlık durumu nasıl? İki, beklentisi nedir? Bunun çok iyi ölçülmesi lazım. Ameliyat, bizim yaptığımız ameliyatlar genel olarak bugün ameliyat olan hasta ertesi gün yürür. Yürümesini sağlarız. Fizik tedaviyle de yürümeyi geliştiririz. Çünkü yeni bir mekanizma ile yürüyecektir hasta. Ona alışması lazım. Bir de tabii ki bazı hastalıklarda mesela şeker hastalığı veya aşırı kemik erimesi olan hastalarda daha dikkatli davranmak zorundayız. Çünkü protezi koyduğumuz eklemin diğer kısımları bunu tahammül etmesi lazım. Ama prensip olarak belli bir yaştan sonra
hastanın ızdırap çekmesi yerine protez ameliyatı olması lazım. Sadece tek tip protez yoktur. Doktorun tecrübesine göre, ki bizim bir hayli tecrübemiz var, bu protez cinsleri değişir ve hiçbir problemi olmaz. Aslında hastanın korktuğu ve bazı yerlerde maalesef uygulamayanlar veya proteze karşı olanlar veya medikal tedavi tercih eden meslektaşlarımızla işte bu belli bir ömür var, belli bir dayanma gücü var. Çok doğru ama insanın da belli bir ömrü var, belli bir dayanma gücü var. Dolayısıyla iyi bir doktor bunu çok iyi ayarlayan adamdır. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Ancak bu kalça ağrıları bazen bel ağrılarıyla beraber eşlik eder veya beraberinde olur veya sadece bel ağrısıdır. Dolayısıyla çok iyi dikkat etmek lazım. Hastalığın ağrısının sebebi nedir? Onu bilmek lazım. Eğer bilirse bir başka seanslarda bel ağrının en çok karşılaştığımız problemleri buna çok rastlıyoruz. Onu da bir konu ederiz bu televizyon sayesinde. Çok teşekkür ederim.